Çamurun şifası ve sosyal dışlanma. Bir ortaçağ sülük toplayıcısının hikayesi. İngiltere, Ely bataklıkları. Yıl 1347. İngiltere'nin doğusunda Ely Katedrali'nin ulaştığı gökyüzünün altında bataklıklar uzanıyordu. Burası İngiltere'nin en ıslak, en yabani ve en marjinal bölgelerinden biriydi. Bu coğrafyanın en alt kademesinde Thomas adında bir adam yaşardı. Onun hayatı çamur ve su yosunu kokusuydu. Thomas bir sülük toplayıcısıydı. Görünmez bir zanaatkar, gerekli ama dışlanmış biriydi. Kıyafeti sıyrılabilen keten pantolonu ve koyu renkli, yamalı, diz hizası bir tunikten ibaretti. Thomas'ın işi ortaçağ tıbbının temel direği olan 4 sıvı teorisine dayanıyordu. Hastalığın bu sıvıların dengesizliğinden kaynaklandığı düşünülürdü. Bu dengesizliği düzeltmenin en yaygın yolu ise kan almaydı. Sülükler özellikle hassas bölgelerden veya ince damarlardan kan almak için idealdi. Bu küçük canlılar köy hekimlerinin ve kasaba cerrahlarının vazgeçilmez bir aracıydı. Şifanın çamurdan gelen bir gereklilik olduğu anlamına geliyordu. Sülükler bataklıkların derin, gölgeli sularında yaşardı. Thomas'ın toplama yöntemi acı verici ve ilkeldi. Kısa kesilmiş pantolonlarının altındaki çıplak bacaklarını veya kollarını suya sarkıtırdı. Sülükler vücut ısısına çekilerek deriye yapışır, kanla beslenmeye başlardı. Thomas bacaklarında toplanan sülükleri dolana kadar sabırla bekler, ardından dikkatlice ayırıp bez bir çanta veya su dolu testilere koyardı. Bu her gün maruz kaldığı kan kaybı, yara enfeksiyonu ve bataklık ateşi hastalığı riski demekti. Zengin değildi. Kazancı sattığı sülüklerin sayısına ve kalitesine bağlıydı. Köyde bir sülük birkaç yumurta veya bir somun ekmek değerindeydi. Kasaba pazarına gittiğinde ise cerrahlar daha fazla ödeme yapardı. Ancak bu da nadirdi. Thomas'ın işi onu açlıktan kurtarıyordu ama yoksulluktan çıkaramıyordu. Her sabah bataklığa gitme zorunluluğu onun toplumsal hareketliliğini kısıtlayan bir döngüydü. O sürekli bir gelir kaynağı olan tek canlı ham maddenin tedarikçisiydi. Kasaba pazarına ulaştığında Thomas'ın varlığı hem gerekli hem de rahatsız ediciydi. O çamur ve bataklık kokusunu üzerinde taşırdı. Kasaba cerrahı veya şifacıları onu tanır ve sülüklerini hemen alırdı. Çünkü Thomas'ın sülükleri en taze ve en iştahlı olanlardı. Ancak çoğu zaman insanlar ondan uzak dururdu. Sülük toplamak kirlenmiş bir iş olarak görülürdü. O şifanın görünmez yüzü, sessizce hizmet veren bir uzmandı. En güvenilir müşterisi köyün ebesi ve yerel şifacısı olan Avellina'ydı. Avellina, doğum sonrası kanama riskini azaltmak, şişlikleri dindirmek veya ateşi düşürmek için sülükleri kullanırdı. Thomas'a diğerlerinden daha saygılı davranırdı çünkü sülüklerin hayati önemini biliyordu. Avellina ve Thomas, tıbbi bilginin iki ucu gibiydiler. Biri bitkiler ve dualarla, diğeri ise kirli bataklıktan gelen canlı ilaçlarla çalışırdı. Thomas'ın bataklıktaki hayatı kronik bir sağlık riskleri listesiydi. Sülük ısırıklarından kaynaklanan enfeksiyonlar, bataklıktan bulaşan malarya hastalığı veya bataklık ateşi, romatizma ve sürekli soğuk. Köylüler bataklıkta bu kadar zaman geçiren birinin lanetli veya kirli olması gerektiğine inanırdı. Batıl inançlar Thomas'ı fiziki hastalıklardan daha fazla açtan sosyal dışlanmanın temelini oluşturuyordu. Çoğu zaman kasabaya giderken köylüler tarafından yolda görüldüğünde başlarını çevirdiklerini veya ona laf attıklarını fark ederdi. Kan adamı, canlı ilaççı veya daha kötüsü çamur ruhu gibi isimlerle anılırdı. Bu dışlanma onun mesleki itibarını etkilemezdi çünkü hastalar ve cerrahlar faydasını biliyordu. Thomas'ın onuru, kirli görünen işinin ardındaki hayati rolü sessizce kabullenmesinde yatıyordu. Bir sülük toplayıcısının başarısı sadece bacaklarını suya indirmekle kalmazdı. Thomas, bataklığın mevsimsel döngüsünü, sülüklerin en çok nerede toplandığını, suyun sıcaklığını ve akıntıları ezbere bilirdi. Bu zanaat onu doğaya derinden bağlıyordu. O bataklığın bir parçasıydı. Onun bilgeliği ise halkın görmezden geldiği bir hayatta kalma sanatıydı.
Thomas'ın yaşamı 14. yüzyıl İngiltere'sinde sağlık hizmetlerinin ne kadar kırılgan ve sınıfsal olduğunu gösteren bir göstergeydi. Her hastalığın iyileşmesinde, her kan almanın başarısında Thomas'ın bataklıkta geçirdiği acılı saatler vardı. O en dipteki sosyal katmanın temsilcisiydi. Ancak emeği kasabanın yaşam ve ölüm ağının tam merkezinde yer alıyordu. Çamurun şifası Thomas'ın sessiz ama vazgeçilmez emeğiyle sağlanıyordu.